Merhabalar sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç, ay ve stelyum yengeçleri dinleyebilir arkadaşlar. Yıllardır söylediğim gibi. Hoş geldin sevgili yengeç burcu. Umarım çok ama çok iyisindir ki bu baskın enerjiler altında ne kadar iyi olabilirsin derken 444, 1444 ve 01 sayısı şu an gözüme çarptı arkadaşlar. Şimdi bakalım senin için akacak olan enerjiler nelerdir? Duyman gereken, alman gereken mesajlar nelerdir? Yengeç burcu. Birazcık daha karıştıralım. Hemen ilk kartımı derken iki kart birden geldi. Ve gelen kartlar arkadaşlar Kupa oğlu ile Asa altılısı geldi. Şimdi ben bu iki kart çıktığında direkt yengeçlere şunu söylemek istiyorum. Gerçekten yengeç burcu kalbinin sesini dinle. Kalbinin sesini dinle, o seni çok böyle bir enteresan bir yolculuğa çıkartacak gibi gözüküyor. Yani bu nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Hani oturuyorsun, şu an oturuyorsun mesela, aklına bir his geldi, bir düşünce geldi. İşte ne bileyim, herhangi bir şey, hani şunu yapayım, işte şuna şöyle bir iyilik yapayım. Aklıma böyle bir fikir geldi, bunu başlatayım. Örneğin yemek yaptın, hadi gidip onu komşumla paylaşayım gibi. İşte hani böyle bir şey var, acaba adım atsam mı, başlatsam mı, yapsam mı? Ya da böyle bir fikir geldi, bu projeyi yazsam mı, bu yazıyı yazsam mı? Bunu, ya neyse bu. Başlangıç enerjisiyle ilgili hisler, akışlar sana çok gelecek. Bunu gerçekten çok böyle yürekten hisset, yaşa ve adımını at sevgili yengeç burcu. Çünkü burada çok güzel bir köprünün oluşması var senin için ve bu köprü seni zafere doğru götürecek. Zafere doğru götürecek. Evet, şu an çok ağır enerjilerdeyiz. Tam böyle enteresan şey deriz ya, yüzlük kuyruğuna geldik. Can çekişmek gibi düşünün arkadaşlar. Ama bu can çekişmeyi yaşayanlar kötü taraf, yani kötü tarafta kalanlar gibi düşün. Seni başarıya götürebilecek çok güzel, görünmeyen ama kalben hissettiğin bir yolculuktan bahsetti. Yani şöyle düşün, bir bataklığın içindesin, leş gibi kokan bir bataklık. Ve ona rağmen orada temiz kalmaya çalıştığını düşün ki öyle yengeç burcu. İşte o bataklığın içerisine girmemek için o kadar çok direniyorsun ki, ama karşıya geçmen gerekiyor bir taraftan. Bundan önce veya bundan 2 yorum öncesinde de olabilir. Yine buna benzer bir şey söylemiştim. Sendeydi sanırım. İşte evet. Arkadaşlar şimdi işte orada bir direniyorsun, tamam mı? Hani pisliğe batmamak için direniyorsun. Çirkinleşmemek için, kötü olmamak için direniyorsun. Ve sonra sana burada herkesin göremeyeceği bir köprü açılıyor. Az önce dedim ya, kalbinin sesini dinle, his, içindeki ses. O sana ne söylüyor? İnsan kalanlar için, yani insan kalmayı başarabilenler için, insanlar için diyelim arkadaşlar. Onlara zaten her zaman doğru ses gelir. Doğru hisler her zaman akar ve her zaman gelir. Bunu dinle, çünkü bu seni gerçekten çok güzel bir başarıya götürecek sevgili yengeç burcu. Çok güzel başladık ve bu benim içime gerçekten su serpti ve tam bir can suyu gibi geldi yengeç burcu. Burada bir başarı var. Önümüzdeki altılı vadelere dikkat et. Bu çok yakın bir tarih. Fakat bu ikili geldiğinde altılı vadeler, hani şöyle 6 gün, 6 hafta, ayın 6'sı, 16'sı, 26'sı gibi diyemeyeceğim. Aşamalı olarak altılı vadeler içerisinde hayatında bir başarı, görünür olmak, bataklıktan çıkmak, bataklığa batmadan karşı tarafa, kendi evine, kendi yuvana, kendi ait olduğun yere gitmek, olman gereken alana gitmeyle ilgili ve sende de gerçekten büyük bir şok etkisi yaratabilecek çok güzel bir etkiden bahsetti. Fakat ben burada şöyle bir şey aldım. Bataklık demişken arkadaşlar, büyük bir kısmınız, içinde de bulunduğunuz durum, iş hayatı, kariyer hayatı, aile, çevre, sanki böyle aşmanız gereken bir sıkıntı var. Karanlık bir kuyunun içindeymişsin gibi. Karanlık bir kuyunun içindeymişsin gibi. Ama o karanlık gibi gözüken şey çok güzel bir köprüye dönüşecek ve o köprüden senin dışında herkes geçecek gibi. Bakın, pek çok yengeç burcu bunu yapacak arkadaşlar. Sen bir köprü oluşturuyorsun hissine dayanarak. Sonra o köprüden senin gibi olanlar geçiyor. Yani ruh ailenin de oradan geçmesi gibi düşün. Ay, yine tüyler diken diken oldu şu an ya. Çok güzel geldi arkadaşlar burası. Bence kapatalım. Yani bunun üzerine hiç konuşmaya gerek yok.
Şimdi bunun üzerine arkadaşlar diğer kartlarımızı çekelim. O para kraliçesi, işte bu, yani ben buradayım demek var sevgili Yengeç burcu. Fakat arkadaşlar enerjileri lütfen çok doğru kullanalım. Yani hiçbir şey bizim gördüğümüz gibi yüzeysel değil. Bakın bunu o kadar çok örneklendirebilirim ki kartların mesajları, tarotun en güzel özelliği de budur zaten. Tarotun en güzel özelliği budur. Bunu çok fazla örneklendirebiliriz. Yani şöyle, işte herkes algısı kadar, herkes içinde bulunduğu algıya göre, düşünceye göre, hislere göre ya da bulunduğu konuma göre, işte okul, yani hani yine okuldan örnek vereceğim. Ben sürekli hep bunlarla ilgili örnekler veriyorum da en basit ve en algılanabilir şekilde o şekilde yani. Hani okul gibi aşamalı olarak düşün. Ve şimdi bak şöyle, birinci sınıftasın ve o sınıfta 30 kişi var, 20 kişi var, hadi 40 kişi olsun. 40 kişi olsun, bak birinci sınıftasın. Ay çok güzel aktı şu an, biliyor musun? Bak şimdi birinci sınıftasın. O sınıfta 40 kişi olsun arkadaşlar. İster 20'de ister 40'ta, ben 40 diyeceğim durumu anlatmak için. O 40 kişi o sınıfta, aynı sınıfta, birinci sınıfta. Ama o 40 kişinin içinde sadece 3'ü 5'i çok başarılı. Bir tanesi çok başarılı ya da 2 tanesi, 3 tanesi çok başarılı, sınıfın gözdesi. Diğerleri orta seviye, diğerleri alt seviye, diğerleri de farklı alanlarda başarılı. Her alanda başarılı. İşte bakın böyle bir durumdan bahsediyor. Bahsetti. Ama ne kadar güzel aktı. Normalde hep hani böyle örnekler veririm ama bu ilk kez çıktı mesela. Şu an çok güzel. Çok güzel, çok mutlu oldum şu an. Ortaya çıkmak var. Hani bunu neden bu örnek bana aktı? Hani herkes o kendi durumuna göre alsın. Şu ana kadar ne getirdin? Yani şu anki yaşına kadar, şu anki yaş diye bir şey yok da, zaman diye bir şey de yok. Şu ana kadar ne öğrendin, ne yapıyorsun, ne istiyorsun? Herkes kendi durumuna göre alsın. O enerji de senin hayatına o şekilde akacak. Çünkü tek tük de olsa, mesela biri yazmış, kendisi biliyor kendisini. Ben diyor oturuyorum diyor, hiçbir şey yapmıyorum diyor. Hani bunları söylemek istemiyorum. Yani oturuyorsan evren sana ne yapacak yani? Biz bütün gün otursak bile sistem sürekli akıyor arkadaşlar. Sen bütün gün burada otur, komşun da otursun, Ayşe, Fatma, Hayriye de otursun. Evrende, sistemde, boyutlarda sürekli bir şeyler işliyor, devam ediyor. Hayatında olumsuz bir şey yaşamasan bile, hiçbir şey yaşamasan bile hissel olarak o kötü ağırlığı hissedersin. Hiçbir şey yoksa bile içinde o mutluluk, o akış geliyor ya bak. Hani bir şeyler oluyor ya. O mutluluğu o karnında hissedersin. Ay güzel bir şey olacak dersin, hissedersin. Yengeç burcu hissedersin. Ama aktifsen, bir şeyler yapıyorsan, algın da ne kadar açıksa fırsatlara da o kadar çok değerlendiriyor. Ya sistem zaten itiyor. İtiyor yani, götürüyor. Mesela ben tarota ve astrolojiye başladığımda daha 15-16 yaşındaydım. Ama hiç böyle iş olarak hala bile değil. Hala bile değil yani. Hala bile ne eğitim açıyorum, ne danışmanlık alıyorum aktif olarak. Ama sistem beni bir şekilde attı mesela. İtti. Diğer mesleğimde de aynı şekilde. Her noktada böyle. Öğrenmemiz gereken her şey de öyle. Peki bakalım, devam edelim. Asa 8'i, para üçlüsü, yani en sevdiğim kartlar geliyor şu an. İmparatoriçe, kupa sekizlisi, yani maşallah diyeyim yengeç burçlarına. Gerçekten böyle bir üretkenlik, bir bereket. Arkadaşlar bazılarınız, özellikle anneler için söylüyorum, çocukları olan arkadaşlarım için söylüyorum. Şimdi burada özellikle kadın figürlerinin yapabileceği bir şey var. Yani dişil enerjiler için söylüyorum. Çocuğun olsun olmasın hiç fark etmez. Bütün çocuklar bizimdir zaten. Bütün çocuklar bizimdir. Şimdi burada anne olanlar, dişil enerjiler için diyelim. Burada şimdi doğurganlığınız, üretkenliğiniz çok artacak. Yani beyefendi de olsan dişil enerjin yüksek olabilir. O merhamet tarafın, doyurucu tarafın. Hani ben imparatoriçede hep ne söylerim? Hem kendi doyan hem başkalarını doyuran derim. Bereketin çok artacak, fakat burada bir de annelik içgüdüsüyle, bak çocuğun olsun olmasın, annelik içgüdüsüyle bütüne yayılabilecek çok güzel bir girişimde bulunabilirsin. Çocuklarla ilgili
ilgili bir şeyler yapabilirsin. Beni izleyen anne olanlar, çocukları olanlar, çocuklarının yaş aralığı kaç olursa olsun, çocuğunun hayatıyla ilgili yaşamış olduğun bazı sıkıntılı durumlar varsa, bunların bak Ağustos ayı Aslan dönemi çok önemli olacak. 8-8 vurgusu çok baskın. Önümüzdeki 3 hafta 3 aylık süre içerisinde çok baskın. Sanki burada böyle ses getirebilecek güzel bir oluşum. Bakın dişil enerjiler veya annelerden bahsettim. Beyefendi arkadaşlarım için de geçerli. Hani hangi noktada olan kişiler için geçerli olduğunu zaten söylüyorum arkadaşlar. Çocuklarla ilgili bir şeyler yapmak var. Kendi çocuklarınızın hayatıyla ilgili bir dönüşüm, onların kariyerleriyle ilgili güzelleşecek bir durum. Çocuğunun hayatıyla ilgili uğraşman gereken bir sorun, bir sıkıntısı varsa eğer oraya senin el atman ve ya bir şey yapıyorsun ve herkes etkileniyor gibi. Hani çocuk konusuna değindim ama hani bu dünya anne gibi düşün. Yani o annelik enerjisini düşün. Çocukları olanlar bakın herkes. Tamam. Anladınız onu yani. Annelik hissini düşünün. Çocukları da geçin. Çocuklar da olabilir. Dünya anne noktasını söyledim. Hissini söyledim. Ya burada farklı bir etki yaratmak var. Farklı bir etki, bir gücü ortaya koymak var. Şimdi niye kendimi frenledim? Çok böyle acayip şeyler söylemek için kendimi çok zor tutuyorum. Şimdi son kartları açalım. Birazcık dinlenmeye çok ihtiyacım var. Yapabiliyorsan biraz tatil yapmak çok iyi gelecek. Ve burada uzun süredir özellikle dörtlü vadelerdir beklediğim bir para varsa sevgili Yengeç Burcu, bu paranın senin eline geçmesi var ve burada aldığım en güçlü şey ne biliyor musun? Kupa altılısı. Arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Geçmişten beridir, evet geçmişte beklediğin bir para varsa bu sana gelebilir ama hani şöyle bir durum var. Para kanallarının ya da para kazanç noktalarının değişmesiyle ilgili. Yani şu ana kadar yaptığın para kazanma seçenekleri, yolları neyse onların çok farklı bir noktaya gitmesiyle ilgili güzel bir etki var. Ve burada geçmişten beridir hani böyle içimde ukde kaldı, aklım onda kaldı, orada kaldı, aşk, iş, kariyer neyse. Oralarla ilgili bir dönüşüm var ve geçmişteki hak ettiğin bir şeyin de yeniden senin karşına bir armağan olarak sunulması var. Bununla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Tabii herkes kendi hayatına göre yani çok enteresan şeyler yaşıyorsunuzdur, fark ediyorsunuzdur. Ya şöyle düşün, sen bir yerde bir iyilik yapıyorsun, tamam mı? İşte bir iyilik yaptın, o orada kaldı. O senin kumbarana doluyor. Ve sıkıştığında, zamanı geldiğinde senin karşına bir şey olarak çıkıyor mesela. Bir kurtarıcı gibi, bir can suyu gibi. Yani görünmeyen tarafta da kendin için bir şeyler üretiyorsun aslında. Yani yaptığın iyilikler, kendi yolculuğun. Şimdi burada çok güzel bir dönüşüm var arkadaşlar. Bir kart daha alacağım ben buraya. Evet, gerçekten birazcık dinlenmeye ihtiyacım var. Bakış açın çok değişecek. Geçmişe göre bazılarınız geçtiğimiz 12 yıldır, 12 aydır, 8 yıldır, 8 aydır, 7 yıldır, 7 aydır böyle bir kıtlık, durağanlık, içe kapanma, içe çekim. Yani sanki sistem seni aldı, o karmaşanın içinden kenara çekti gibi. Şimdi görünür olmaya başlamak var gibi. Tamam mı? Hani görünür olmaya başlamışsın, bunu daha da çok ortaya koymak gibi çok güzel bir etki var. İşte o hani geri planda durma noktasını, hani oradaki sendeki o geliştirdiğin ne varsa bunu açığa koymak, anne gibi. Az önceki İmparatorca'da bahsettiğim şey oydu yani. Hani çocuklara falan değindim ya. Hani sanki bir şeye hazırlandın gibi ve şimdi çıkıyorsun gibi düşün yani. Şimdi burada kadersel bir dönüşüm noktası diyebilirim. İçsel çözümlerin olacak sevgili Yengeç Burcu ve hayatına çok güzel uyanışlar gelecek. Hani az önce bir şey söylemiştim ya, kalbim orada kaldı, kalbim onda kaldı, aklım onda kaldı gibi. Neyse bu işte. Kalbinin en derin arzularını artık saklamayacaksın. Her anlamda bir dışarı çıkmak var. Çıkmak var. Evet, çıkmak ve çıkartmak var. Sadece sen çıkmıyorsun, içindekileri de çıkartıyorsun. Yeteneğini, potansiyelini doğurmak var arkadaşlar. Kendini yeniden doğurmak var. Evet, imparatorça bu. Bazılarınız belki rüyalarınızda çocuk doğururken görebilirsiniz kendinizi. Ya da kendinizi doğurduğunuzu görebilirsiniz. Ne alaka diyeceksiniz? İşte öyle, çok alaka arkadaşlar. Kendini doğurma ile ilgili bir şeyler görüyor olacaksın. Bazılarınız bunu göreceksiniz arkadaşlar. Tabii o esnada koptum. İşte böyle bir şeyler görebilirsin sevgili Yengeç Burcu. Özellikle dişil tarafta olanlar için arkadaşlar.
Tamam, ister beyefendi olun ister hanımefendi olun, hiç fark etmez. Hani şey vardır ya arkadaşlar, ağlamak rahatlatır denir ya. Burada hani evet gözyaşı bir taraftan arınmayı da getirebilir ama burada sanki gözyaşlarının mucizevi olarak sevince hazırlanması var. Yani kupa asındaki hani o duyguların şelale olması. Yani şöyle, bu bana şunu hissettirdi. Normalde ağlıyorsun, acı çekiyorsun, ağlıyorsun ve yüzün yanıyor. Değil mi? Yanıyor. Gözlerin kızarıyor neyse. Hani o sana çok çok da fazla iyi gelmiyor. Yani her ağlamak iyi gelmez. Burada hani ağlarken o gözyaşlarından ışıltı çıkması gibi düşün yani. Mucizevi bir sevinçten bahsediyor arkadaşlar. Uzun süredir maddi konularda yaşadığın belirsizlikler varsa, baskı varsa, erteleme, durulma, ağırlaşma durumları varsa bunların artık yavaş yavaş çözülmeye başladığını görüyor olacaksın. Ve burada beklenmediğin yerden şansların gelmesi, ek bir iş olabilir, teklifler olabilir, davetler olabilir, beklenmedik para girişlerinin olması. Şimdi duygular şelale derken para altılısı zaten burada hani almak vermek, yani pek çoğunuz yaptığınız iyiliklerin de az önce bir örnek vermiştim ya, bunun da zaten karşılığını görüyor olacaksınız. Yakın çevre, sevdiklerin, ailen, aile gibi gördüklerin, onlardan destek almak. Para kraliçesi ve imparatoriçe, nar ve incir arkadaşlar. Ciddi bir bereket var burada Yengeç Burcu. Hani bunun üzerine hiç konuşmaya gerek yok. Eğer saklamış olduğun, yani şimdi para kraliçesi ve imparatoriçe varsa zaten hiç konuşmaya gerek yok arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Özellikle yeteneklerin, para üçlüsü, şimdi yeteneklerin, online işler, haberleşme, yurt dışı ile bağlantılı konular, sosyal medya gırla gidecek gibi yani, maşallah diyelim. Akış çok güzel. Akış çok güzel. Adım attım, çıkış yolu bulamadım, hani parayla ilgili sıkışıklık var diyenler için zaten burada bir şeyler gelecek. Bakın, geçmişte almak istediğiniz bir para varsa gelebilir. Hani onları tekrar etmek istemiyorum. Saklamış olduğun yeteneklerini cesurca ortaya çıkartmak. Uzun süredir planladığın bir iş, bir satış, taşınma, yer değiştirmeye beklediğin haberler, kendi evini kurma, kendi yuvanı kurma, bulunduğun yere bereket getirme. Bunlar olacak diyor. Yani akışta bu enerjiler var. İçsel olarak ilhamın çok yükselecek mesela Yengeç Burcu, ya bu çok güzel. O yüzden gelen fikirleri hafife alma. Hani böyle tak doğdu güneşim, işte o ilham geldi, işte o geldi, işte o diyebileceğin noktalar olacak açıkçası. Yani kendi ruhun, yani o kendi rehberin kendin olacaksın. Zaten öyledir arkadaşlar. Şimdi bu açılımları dinliyorsunuz. Hani her anlamda çok çok farklı yorumlar yapanlar var. Tarotu fal olarak kullananlar da var falan ama hani zaten biz biliyoruz. Sen zaten biliyorsun. Belirli bir noktadan sonra zaten ihtiyacın da olmayacak. Sadece hani nedir bu? Hani burada böyle bir tıkanıklık var. Acaba ne olur? Fikir aldım gibi de dinleme noktasına geçeceksiniz zaten. Peki başka bahsetmediğim ne var? Aşk hayatıyla ilgili hani böyle kıyıda köşede bekliyorum, doğru partner, doğru aşk gelsin diyen arkadaşlarım varsa. Burada böyle kupa altılısı nedense benim gözlerimi doldurttu burada. Aşkla ilgili de güzel gelişmeler var diyebilirim. Dönüşüm var sanki. Ama geçmişte yaşadığın aşkları tekrar gözünün önünde canlandırabilirsin. Ben Ahmet'le şunu yaşadım, neden yaşadım bunu? Burada böyle bir şey deneyimledim. İşte Mehmet'le onu yaşadım, burada böyle bir şey deneyimledim gibi. Pek çoğunuz için yarım kalan bir aşk döngüsü. Özellikle ruh eşi ikizler ev yolcuları için diyelim. Tabii onlar çok hani madde boyutuyla alakası olmayan ilişkiler olduğu için hani öyle evet, onlar çok farklı bir şey. Ama tabii ki pek çoğunuzda kavuşmalar olabilir. Özellikle önümüzdeki 6 aylık süre içerisinde arkadaşlar, 6 hafta daha çok ay olarak aktı. 2026'nın 6. ayına kadar aşkla ilgili, eğer evet ben ruh eşimle ikiz alemimle kavuşmak istiyorum diyorsanız bazılarınız için bu mümkün. Ve burada birileri senden af dilemek isteyebilir. Hani ben sana bu konuda haksızlık yaptım. Toprak grupları, su grupları var aynı şekilde. Haksızlık yaptın diyenler senden, bu sadece aşk ilişkin için geçerli değil, her türlü ilişkilerin için geçerli. Ya birileri sanki yine senin böyle bir şefkatine sığınmak isteyecekmiş gibi. Sanki senin şefkatine sığınacaklar. Tabii sen kime ne vereceğini çok iyi bilirsin artık, bu saatten sonra akıllanmışsındır diye düşünüyorum Yengeç Burcu.
Şimdi ben kupa altılısında benim gözlerim niye doldu arkadaşlar? Kendini sevmek. Kendini unutmuşsun Yengeç Burcu. Geçmişinle, çocukluğuna, asıl olan kendinle bağlantını kurma ile ilgili çok güzel bir süreç olacak. Hani başkalarına dağıtmaktan ziyade kendine mi dağıtsan acaba daha çok her anlamda? Sadece birazcık daha duygusal olarak inişler çıkışlar özellikle önümüzdeki 4 hafta. Ağustos ayının 4'üne kadar birazcık daha böyle bir duygusal olarak inişler çıkışlar olabilir. Mide, göğüs bölgesi, sırt bölgesi, duygusal baskı, fiziksel olarak da hafif yorgun hissetme. Bu tarz sağlık konuları birazcık seni tetiklemek isteyebilir. Az önce gözyaşından bahsetmiştik. Zaman zaman ağlamak isteyebilirsin. Bırak aksın ama o gözyaşı noktasında söylediğim şeyleri de unutma. Peki bakalım başka ne gelecek diyelim. Yengeç burcu arkadaşım için. İnşallah siz de ikizler dememişimdir. Arkadaşlar eğer zaman zaman hani o burcu söylerken başka burcu söylüyorsam hani onda mutlaka bir bağlantı vardır. Ya yükselenindir ya başka bir şeydir. Hani ben neye niyetimi alıyorsam o doğrultuda. Tamam hani işte yengece ikizler dediniz böyle bunlara hiç takılmayın. Hani ben neye niyetimi alıyorsam o. Ve tırtıl burada çok güzel bir fırsat doğacak sana ve hani şöyle düşün. O kelebeğin sürünme formundan uçuş formuna geçişi var ya. Bunu anlattı arkadaşlar. Hani bunun üzerine hiç konuşmaya gerek yok. Kabuğundan çıkıyorsun Yengeç Burcu. Bir anda olacak bir şey değil tabii ki bu. Çünkü sen bir anda atlamak istesen bile sistem seni bir şekilde tutar ve durdurur. Bu da belki seni pek çok şeyden koruyordur ve en güzel sürece hazırlıyordur. Neyse araştır dedi. Şimdi arkadaşlar farklı seçenekler dene bir yavru kedi edasıyla yeni yolları araştır dedi. Bunun üzerine başka kart almayacağım. Bir tane buradan alalım bakalım ne gelecek diyelim. Şöyle aldık. Ve dersler. Ruhsal gelişim yolculuğunda sana yardımcı olacak ruhsal dersler öğreniyorsun. Kendine karşı sabırlı ol dedi. İçindeki çocuk arkadaşlar. Buraya bir tane daha alacağım. Ve çekim. İçindeki çocuk bakın az önce söylediğim şey kupa altılısı ile birlikte. İçindeki çocukla bağlantı kur ve yolculuğunda ilerlerken sana ne söylediğine dikkat et. En başta işte o hislerden bahsetmiştik ya arkadaşlar. Bunu söylüyor aslında. Çekim yasasının etkisindesin. İlahi mutluluğu deneyimle. Işıltını o sıcak kozmik enerjiyle bağla diyor sevgili Yengeç Burcu. Akışta yorumlarım bu şekildeydi. Buraya kadar geldiysen, abone değilsen abone olmayı unutma arkadaşlar. 100.000 abone olduğumuzda ücretsiz danışmanlık hediye edeceğim. Ben zaten zaman zaman beni sık sık destekleyen arkadaşlarıma ücretsiz olarak danışmanlık veriyorum ama bu sefer çekiliş yapacağız arkadaşlar. Çünkü yaklaşık 1,5-2 yıldır yapmıyorum neredeyse. Her şey o güzel kalbine göre olsun. Zorun kolaylaşsın. Hepimizin zoru kolaylaşsın. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.